Selamlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yılbaşına özel iç pilavlı tavuk yapacağım. Şimdi bir tane tavuktan yeterli. Kendi bütçemize göre ayarladık ve sizlere şöyle güzel bir iç pilavlı tavuk tarifi vereyim. Hadi bakalım başlıyoruz hemen hazırlamaya. Evet, şimdi tavuğumuzu çıkaralım. Bir bütün tavuk aldım. Şöyle açıyoruz. Şunu bir önce sudan bir geçirelim. Yani önce bir su yıkamak lazım. Hemen yıkıyoruz. Evet, tavuğumu yıkadım arkadaşlar. Tenceremize alıyoruz. İlk önce ben tavuğu haşlayacağım arkadaşlar. Onun için şöyle biraz tavuğumuza su döküyoruz. Biraz daha döküyoruz. Bu kadar yeterli. Hemen ocağımızı yakalım. Kapağını kapatalım. Bu şekilde tavuğumuzu kaynatıyoruz. Tavuğumuz kaynarken biz de ne yapıyoruz? Pilavlık pirincimizi ıslatacağız. Şöyle bir bardak iri, bakın, baldo pirinç kullanacağız. Yarım daha koydum. Şöyle bakın, 1,5 bardak pirinç koyduk. Şimdi pirincimizi ıslatalım. Şöyle bakın, biraz su döktüm. Üzerine 2 parmak çıkacak kadar su döktük. Biraz tuz atıyoruz. Biraz daha limon sıkacağız. Tamam, şimdi bu burada beklesin. Tavuğumuz da burada bir 15 ile 10 dakika arası kaynatacağız. Çok fazla da pişirmeyeceğiz ama birazcık pişireceğiz. Şöyle bakalım. Bakın, tavuğumuz şu anda kaynamaya başladı. Biraz ben tuz atacağım. Tavuk kendine biraz tuz çeksin içine. Tuzuyla birlikte 5 ile 10 dakika kaynadığına ocağımızı kapatacağız. Tekrar kapatalım. Şöyle bir tur döndürelim tavuğumuzu. Biraz öbür tarafı kaynasın. Bakın, hemen başlayacak zaten pişmeye. Çok fazla gerek yok. 5 dakika kaynamak yeterli olacaktır. Kapatıyoruz. Bakalım. Evet, artık yeterli bu kadar kaynatmak. Çok fazla da kaynatırsak tavuk dağılır ve içinden alamayız. Tepsimi getirdim. Şimdi hemen tavuğumuzu tepsimize alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Biraz soğusun. Biz pilavımızı hazırlayalım. Tenceremizi şöyle çekiyoruz. Şimdi sıra geldi iç pilavımızı hazırlamaya. Tabii pirinçlerimizi bekletiyoruz. Tavuk pişene kadar bunlar da bekledi. Şimdi bol suda yıkayacağım pirinçleri. Hemen bol suda yıkıyoruz. Nişastası gitsin. Bu kadar yeterli. Evet, şimdi pilavımızı hazırlamaya geçiyoruz. Tavamızı koyduk. Hemen şu tavada yapacağım arkadaşlar. Sıvı yağ döküyorum. Çok fazla şimdi kullanmayacağım çünkü tavuğunu da kullanacağız. Kaynatmış olduğumuz suyu kullanacağız. Evet, birazcık sıvı yağ döktüm. Şöyle biraz yağ ilave ediyorum. Şöyle erisin. Pirinçlerimizi veriyoruz. Evet. Pirincini verdik. Şimdi kavuralım. Evet. Bakın, yapışması kesildiği an şu anda bakın tıkır tıkır oldu. Suyunu veriyoruz. Şimdi burada tavuğumuz, kaynatmış olduğumuz tavuğumuzun suyu vardı. Hemen ondan bir 2 ve 2,5 bardak. Çok fazla doldurmuyorum. Koymuyorum. Çünkü fırına da girecek. 2,5 bardak tavuğun suyundan koydum.
Çok az pirincimize tuz atıyoruz. Biraz kuş üzümü atıyoruz. 2 kaşık kadar var mı bilmiyorum. Bu kadar yeterli. Çok fazla bakarsanız tatlı olur iyice. Böyle karıştıralım. Kaynasın. Şöyle karıştıralım. Birazcık karabiber atıyoruz. Yeterli. Biraz tarçın. Tarçını da attık ve karıştıralım. Evet, bu kadar yeterli. Kapatıyoruz. Şimdi hemen tavuğun sosunu hazırlayalım. Şöyle çekelim. Bu kenarda beklesin. Hemen tabağımızı alıyoruz. Sos için şöyle tabağımıza bakın şöyle 1 ve 2 kaşık yoğurt koyuyoruz. Yarım kaşık salça, biraz sıvı yağ, biraz da köri sostan atıyoruz. Yeterli ya. Çok da fazla koymuyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Bu şekilde karıştırdık. Bakın şöyle bir sos hazırlıyoruz. Şöyle alalım. Tavuğumuzu alıyoruz. Evet, tavuğumuzu biraz pişirmiştik. Şimdi tavuğumuzun içine pilavdan dolduracağız arkadaşlar. Şöyle bakın bu iç kısmına pilavdan kaşıkla dolduracağız. Hemen başlıyoruz doldurmaya. Şöyle bakalım. Evet, bu kadar yeterli. Eğer daha doldurursak bu patlar. Bu kadar yeterli. Şöyle bakın. Birazcık bakın boşluk bıraktık. Yeterli. Şimdi açık yerlerini kapatmak için şöyle kürdanla kapatacağız. Ya da dikebilirsiniz. Tamamdır. Evet, bu şekilde kapattık ağız kısmını. Dikebiliriz de aslında ama dikmedik. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz sosu süreceğiz. Tavuğun her yerine. Bu şekilde. Daha elimizle soslayabiliriz. Daha sonra yıkarız ellerimizi. Ne yapalım? Bu şekilde tavuğumuzu hazır şimdi. Şimdi pilavımızın birazı kaldı. Bunları da tepsimize yaydıracağız arkadaşlar. Çünkü içine aldığı kadar doldurduk. Ve bunları da tepsimizi şöyle her tarafına döküyoruz. Tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi pirinçleri yaydırdık. Tavuğumuzun kalan suyu burada. Hemen ondan dökeceğiz. Şimdi biraz şu tavuğun kendi suyundan döküyoruz. Fırına vereceğiz şimdi. Tavuk pişene kadar, kızarana kadar bu pirinç de pişecek. İçindekiler de buharından pişecek arkadaşlar. Şöyle döküyoruz. İç pilavlı tavuğumuz hazır. Buradan iple bağladım arkadaşlar. Bacaklarından garanti olsun, açmasın kendinde. Şimdi fırına götüreceğim. Üzeri nar gibi kızarana kadar fırında pişireceğiz. Daha sonra fırından alacağız. İç pilavlı
Fırında tavuğumuz pişti. Nar gibi de kızardı. Şu anda aşırı sıcak arkadaşlar. İnanın denemeye değer. Sizler için tadına bakacağım hep birlikte. Fırında iç pilavlı tavuğumuzu hazırladık. Nar gibi de kızarttık. Muhteşem oldu. Ben yılbaşı için sizlere bir tarif vermek istedim. Umarım siz de yaparsınız. Hemen şimdi tadına bakalım. Önce şu çubuklarımızı bir çıkaralım. Bunları dağılmaması için böyle takmıştık her yerine. Yine de dağılmadı yani. Çok da güzel tuttu. Buradan da iple bağladık bacaklarını. Hemen onu da kesiyoruz. Bakın şimdi şu bacağı koparalım ki siz de görün. Görüyorsunuz mu? Bakın bakın bakın, süper olmuş arkadaşlar, var ya, öf 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 öf. Çok güzel pilav hazırladık. Hemen şöyle biraz koparalım. Bakın pişmiş. Çok da güzel pişmiş. Çünkü bu tavukların pişmeme gibi bir lüksü yok. Şu beyaz yerine de bakalım. Bakın beyaz yerlerde nasıl güzel pişmiş. Hemen bakıyorum tadına. Önce pilavından bir miktar aldım. Şu anda sıcak arkadaşlar. Tepsi biraz soğudu ama pilav sıcak hala. Oo. Çok güzel olmuş. Tuzu da güzel. Etler de süper pişmiş. Var ya. Muhteşem olmuş. Tam bir yılbaşı yemeği, bayram yemeği. Çocuklarınıza yapın bunu. Süper. Çok güzel olmuş. Bu bize 3 kişiyiz. 2 gün yeter. Şimdilik videomu bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve siz de yaparsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Sosyal medyada paylaşın, tariflerimi paylaşın ki herkes görsün ve öğrensin. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdiden yeni yılınız kutlu olsun.